Karl Marx denince aklınıza ne geliyor? Muhtemelen Devrim, Komünist Manifesto, Das Kapital. Peki ya Antik Yunan atom fiziği? Evet, yanlış duymadınız. Bugün o tanıdığımız devrimci Marx'tan çok öncesine gidiyoruz. Genç bir felsefe öğrencisinin iki antik Yunan düşünürünün atom teorisine neden bu kadar kafayı taktığını ve bu antik merakın onun gelecekteki düşünce dünyasını nasıl temelinden şekillendirdiğini birlikte göreceğiz. Peki bu ilginç bağlantıyı nereden biliyoruz? Her şey Marx'ın 1841'de sunduğu doktora tezinde gizli. Demokritos ile Epikuros'un atom felsefelerindeki ayrım. Bu çalışma genellikle göz ardı edilen ama aslında Marx'ın düşünsel DNA'sının şifrelerini taşıyan çok önemli bir metin. İşte asıl soru da bu zaten. Geleceğin en etkili devrimci düşünürü, kariyerinin en başında neden yüzünü binlerce yıl öncesine, atomların o görünmez dünyasına çevirdi? Bu antik felsefede gelecekte yazacağı manifestoların gizli bir tohumunu mu arıyordu? Göreceksiniz, cevap sandığımızdan çok daha derin ve aydınlatıcı. Şimdi ilk bakışta Demokritos ve Epikuros'a baktığınızda onları birbirinden ayırmak neredeyse imkansız gibi. Yüzyıllar boyunca felsefe tarihinde pek çok kişi Epikuros'u Demokritos'un bir tekrarı, hatta dürüst olmak gerekirse kötü bir kopyası olarak gördü. Çünkü temelde aynı şeyi söylüyorlardı. İkisi de materyalistti. Yani her şeyin maddeden ibaret olduğuna inanıyorlardı. İkisi de evrenin bölünemeyen en küçük parçacıklar olan atomlardan ve bu atomların içinde hareket ettiği bir boşluktan oluştuğunu savunuyordu. Bu ortak zemin o kadar güçlüydü ki aralarındaki o küçük ama hayati fark uzun süre kimsenin dikkatini çekmedi. Hatta bu durum o kadar barizdi ki Marx'ın da tezinde alıntıladığı gibi ünlü Romalı hatip Cicero bile Epikuros'un fiziğinde Demokritos'tan olmayan ne var ki diye sormuştu. Bu genel kabuldü. Ama işte genç Marx, herkesin gördüğü bu bariz benzerliğin ötesine bakmaya, o gölgenin ardındaki küçük ama çok önemli farkı bulmaya kararlıydı. Peki bu görünüşte aynı olan felsefenin ilk çatlağı nerede ortaya çıkıyor dersiniz? Düşünürlerin bizzat kendi karakterlerinde ve bilgiye yaklaşımlarında. Bu sadece bir yöntem farkı değil, hakikate ulaşma yolunda seçilmiş iki bambaşka yaşam biçimi. Demokritos'u şöyle hayal edin. Sürekli hareket halinde, bilgiye karşı doymak bilmez bir açlık duyan, huzursuz bir ruh. O hakikati kendi dışında, dünyanın nesnel gerçekliğinde gezerek, görerek, ölçerek arıyordu. Bilgi uğruna kelimenin tam anlamıyla dünyayı dolaştı. Mısır'a, Pers diyarına hatta Hindistan'a kadar gitti. Ama bu bitmek bilmeyen dışsal arayış onu aradığı o mutlak kesinliğe değil, tam tersine derin bir şüpheciliğe ve hatta umutsuzluğa sürükledi. Aradığı hakikat sürekli ondan kaçıyor gibiydi. Ve sonra sahneye Epikuros çıkıyor. Demokritos'un tam zıttı. O hakikati bulmak için dışarıya, dünyanın gürültüsüne değil, içeriye, kendi zihninin ve duyularının dinginliğine bakan bir bilgeydi. Dünyayı gezmek yerine Atina'daki meşhur bahçesinden neredeyse hiç ayrılmadı. Ben her şeyi kendim öğrendim diyordu. Onun için felsefenin nihai amacı ataraksiyaydı. Yani dış dünyanın sarsıntılarından etkilenmeyen mutlak bir iç huzur hali. Kesinlik dışarıdaki kaosta değil, insanın kendi duyularının sakin tanıklığındaydı. İşte karakterlerindeki bu temel zıtlık bizi asıl büyük ayrıma, meselenin tam kalbine getiriyor. Evren nasıl işliyor? Her şey önceden belirlenmiş bir kadere mi bağlı yoksa özgür irade diye bir şey var mı? Genç Marx'ın aklını başından alan ve bu tezi yazmasına neden olan soru tam da buydu. Demokritos'un evreni tıkır tıkır işleyen devasa bir saat mekanizması gibiydi. Her bir atomun hareketi bir öncekinin kaçınılmaz, zorunlu bir sonucuydu. Bu kırılmaz bir neden-sonuç zinciriydi. Burada tesadüfe, şansa, hele ki özgür iradeye zerre kadar yer yoktu. Her şey demir bir zorunluluk yasasına bağlıydı. İşte Epikuros'un dehası tam da bu noktada devreye giriyor. O, bu mekanik hapishaneden, bu demiri kadercilikten inanılmaz derecede basit ama devrimci bir fikirle çıkış yolu buluyor. Sapma. Ona göre atomlar o düz çizgide ilerlerken bazen hiçbir dış neden olmaksızın öngörülemez bir şekilde yollarından hafifçe sapabilirlerdi. Bu küçücük, rastgele sapma, evrene sadece tesadüfü değil, ondan çok daha önemli bir şeyi, insan özgürlüğünün imkanını sokuyor. Bu alıntı, Epikuros için bu tartışmanın ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Bu sadece bir fizik tartışması değil, bu bir varoluş meselesiydi. O, determinizmin demir parmaklıkları ardında bir köle olmaktansa, mitlerin sunduğu belirsiz umudu bile tercih ederdi. Çünkü o kölelikte insan iradesi bir hiçti.
Peki, iyi ama tüm bu antik atom savaşının genç Karl Marx için önemi neydi? Neden bu kadar ilgisini çekmişti? Çünkü Marx, Epikuros'un o küçücük sapmasında sadece atomların özgürlüğünü değil, felsefenin kendisinin özgürlük beyanını görüyordu. Bakın bağlantı ne kadar müthiş. Tıpkı Epikuros'un atomunun o düz determinist yörüngesinden sapabilmesi gibi, insan bilinci de ona dışarıdan dayatılan kaderden, tanrıların veya doğanın değişmez yasalarından sapabilirdi. Marx için felsefenin nihai amacı buydu. Kendilik bilinci, yani insanın kendi aklının efendisi olması. Marx bu isyankar ruhu o kadar çok benimsedi ki tezinin ön sözüne Aeschylos'un Prometheus'undan şu inanılmaz derecede cüretkar cümleyi koydu. Bu adeta felsefenin kendinden başka hiçbir otorite tanımadığının ilanıydı. Ve işte Marx'ın vardığı o büyük sonuç. Bu felsefenin kendi kendine itirafıydı. En yüksek tanrısallık insanın kendi bilincidir. Ne tanrılar ne de kader. En yüce şey insanın kendi aklı ve iradesiydi. Epikuros bunu savunduğu için Marx'ın kahramanıydı. Epikuros'un atomik sapmasında felsefi özgürlüğün anahtarını bulan genç Marx, hayatının geri kalanında işte bu sorunun peşinden gidecekti. Eğer insanın bilinci en yüce güçse, o zaman onu esir alan zincirler sadece gökyüzündeki tanrılar veya soyut bir kader miydi? Yoksa acaba burada, yeryüzünde, bizim maddi dünyamızda kırılması gereken çok daha somut zincirler de var mıydı? İşte bu soru bir felsefe öğrencisini tarihin akışını değiştirecek bir devrimciye dönüştüren soruydu.